Kanalımda bu zamana kadar görmüş olduğunuz bütün evleri unutun. Çünkü bu arkamda görmüş olduğunuz malikane size hepsini unutturacak. Ben Oğuzhan Ateş, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Alanya Kargıcak bölgesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz muhteşem ve modern malikaneyi birlikte turlayacağız. Şimdi öncelikle içeriye girmeden önce dış cepheden bahsetmek istiyorum. Buranın 1133 metrekare kullanım alanı var. Bu yüzden mimar burayı yukarı doğru uzatmaktansa arsa içerisine doğru geniş bir şekilde yaymış. Bu da burayı çok ferah ve güçlü hale getirmiş. Yani dışarıdan baktığınız zaman çok güçlü bir villa görüyorsunuz. Hemen benim sol tarafımda dostlarım çok büyük camlar var. Bu camlar zaten bir maliyet demek. Çok büyük maliyet, çok büyük işçilik ve çok ince bir düşünceden geliyor. Bu tip yapıları her yerde göremeyebilirsiniz. Yani ben düşünüyorum Alanya'da bunun örneği var mıdır diye sanmıyorum. Bunu mesela Amerika, Los Angeles, Kaliforniya veya Texas eyaletlerinde görebilirsiniz. Çünkü arsa genişledikçe yapıyı yükseltmektense arsa içerisine yayıyorlar ve çok güzel, güçlü bir görüntü alıyorlar. Orada ayrıca şunlardan da yapıyorlar. Mesela buradaki tasarımdan bahsedecek olursam, bu gördüğünüz büyük camları orada da yapıyorlar ki çok daha fazla doğal güneş ışığı içeriye alalım. Yani benim aşırı beğendiğim bir detay burası. Yatay olması çok güzel, çok ince düşünülmüş. Gelin sol tarafa bakalım. Bu villanın hemen sol tarafında, benim solumda güzel bir barbekü alanı yapılmış. Burada açık bir duş alanı var. Barbekü alanındaki kullanılan ocaklar hepsi elektronik. Gayet güzel şeyler. Burada güzel bir peyzajlandırma alanı yapılmış. Küçük minimalist bir bahçe. Bahçenin içerisinde de narenciye ağaçları var. Akdeniz'in olmazsa olmazlarından. Geçtiğimiz zaman sağ tarafında havuzun metrekaresi sadece 60 metrekare. Yani çok büyük. Bu havuzu zaten bazı toplu konut projelerinde bile göremeyebilirsiniz. İsterseniz gelin villanın giriş kısmına gidelim. Orada çok güzel bir peyzajlandırma alanı yapılmış. Orayı görelim, otoparkımızı görelim, ardından içeriye girelim. Ben içeriye girmek için sabırsızlanıyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Şimdi bu villanın giriş kısmındayız dostlarım. Çok güzel minimalist bir peyzajlandırma yapılmış buraya. Sağımda oturma alanı, araçlarınızı park edebileceğiniz 2 tane aracın sığabileceği bir otopark var. Açık bir otopark. Ve bu peyzajlandırma alanının tam ortasına böyle çok güzel görkemli bir zeytin ağacı yapılmış. Zeytin ağacı zaten Akdeniz bölgesinin tamamen bir simgesi haline geldi artık. Zeytin ağaçlarının da şöyle bir hikayesi var, size söyleyeyim. Zeytin ağaçları yüzyıllarca yıl yaşayabildikleri için bu tip villalara koymalarının sebebi villanın ölümsüzlüğünü ve huzurunu temsil ediyor. Yani çok beğendiğim detaylardan bir tanesi. Aslında buraya girdiğiniz zaman gözlerinize çarpan bu küçük detayların altında çok büyük hikayeler yatabiliyor. Çok beğendiğim detaylardan bir tanesi, tekrar söylüyorum. Dilerseniz gelin içeriye girelim, bir de içeriği turlayalım. Dostlarım şu an villanın ana giriş kapısındayız. Hemen benim solumda villanın ana girişi var. Burada çok güzel aracınızı bile getirebileceğiniz geniş bir alan yapılmış. Hemen benim solumda yine o devasa camlardan var ki doğu tarafından güneşi de alabiliyorsunuz buraya, içeriye. Geçelim giriş kısmımıza. Giriş kısmımızda çok güzel büyük pivot bir kapımız var. Buna Türkiye'de metres kaçıran kapısı deniyor. Çünkü mantığını anlatayım size. Kapı iki taraflı da açıldığı için metresiniz buradan diye kaçabilir diye bir espri üretmişler. Bunu da sizinle paylaşmak isterim artık. Umarım gülersiniz. Şimdi içeriye girdik. Girişte böyle güzel vestiyer alanımız var. Çok beğendim renklerini. Hemen burada ana salona giriş yapmış bulunduk. Burası çok büyük dostlarım. Bu yüzden 2 tane farklı oturma alanı yapılmış. Bu alanı kahverengi tonlarda yapılmış. Hemen bu alanın yan tarafında mutfak ve yemek masamız var. Ortada da şöminemiz var. Şömine iki tarafa da ısıtabiliyor. İsterseniz bu taraftan başlayalım. Villayı ikiye bölelim. Şu an bu ilk oturma alanının içerisindeyiz. 5 tonlarında kullanılmış koltuklar, gri'nin açık tonları, halı da keza öyle. Ve benim solumda
Çok büyük bir televizyon var. Yani bunun kaç inç olduğunu ben hesaplayamam. Öyle söyleyeyim. Aşırı büyük. Bir nevi sinema salonu gibi de denebilir ama zaten aşağıda burada sinema salonumuz da var. Hemen geçelim bu alanımıza. Burada ortak kullanım alanı bir banyo yapılmış. Burada bahsetmek isteyeceğim şey bu lavabo evyeleri genelde hep aynı tasarımda kullanılmış. Renkler farklı. Yukarıda beyazlarını görmüştüm. Ben antrasit tonları daha çok beğeniyorum. Bu lavaboda beğendiğim ya daha doğrusu bu banyoda beğendiğim güzel detaylardan birisi de bu duvar kağıtları. Biz tropikal bir iklimde yaşadığımız için buraya da böyle güzel palmiye yapraklarından bir duvar kağıdı yapılmış. Aşırı beğendiğim detaylardan bir tanesi burası. Geçelim bu tarafa. Hemen benim solumda büyük, güzel bir kiler alanı var. Bu tip evlerde yaşayan insanlar dışarıya çok fazla çıkmadıkları için bütün her şeyi burada barındırırlar. Fazla fazla alırlar. Konservelerinizi, kuru gıdalarınızı koyabileceğiniz alanlar. Ekstra bir buzdolabı yapılmış burada. Böyle raflar yapılmış. Çok beğendim. Yani ihtiyacınız olacak şeyleri fazla fazla alıp buraya istifleyebilirsiniz. Geçelim bu kattaki İlk ve tek yatak odamıza. Şu an biz giriş katındayız. Buraya misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir yatak odası yapılmış. Şimdi yataktan başlayayım öncelikle. Yatağın burada gri açık tonlar var. Kahverengi tonlarla uyumlu hale gelmiş. Arkada da siyah bir kaplama var ahşaptan. Ben beğendim gerçekten. Bu yatak king size diye geçiyor. King size dediğimiz olay da büyük kral boyu yataklara deniyor. Hemen sol tarafımda buranın kendine ait bir oturma alanı var. Karşısında televizyon ünitesi, oraya da güzel raflar yapılmış. Mesela bu karşıda televizyon ünitesinde kullanılan siyah detaylarla yatak odasında kullanılan detayların hepsi aynı. Aynı renklerde. Burada UFO dairelerine benzeyen bir avize kullanılmış. Böyle tavandan aşağı eğimli bir şekilde geliyor. Çok büyük bir avize gerçekten. Bu detayları ben uzaylı UFO araçlarına benzettim. Bu da benim size küçük bir esprim olsun. İzlerken gülün diye düşünüyorum. Geçelim bu tarafa. Bugün de çok komikliğim üstünde. Burada bir giyinme odası yapılmış. Bu giyinme odasında bu açık gardıroplardan kullanılmış. Bunlar içeriği gösteriyor. İçerisinde led lambaları var. Bunlar içeriği gösterdiği için içerideki eşyalarınızın düzenli olması lazım. Yani dağınık olduğu zaman burası gerçekten çok dağınık görünür diye söyleyeyim size. Geçelim buradaki banyomuza. Banyoya girdik. Banyoda iki kişinin kullanabileceği bir lavabo evisi yuvarlak şekilde yapılmış. Gayet beğendim. Çok büyük bir ayna yapılmış buraya. Ve hemen burada banyosu var. Duş alanı da çok güzel. Şöyle söyleyeyim. 2 tane yağmur başlığı kullanılmış. 2 kişi burada rahat bir şekilde duş alabilir. Ben şu detayı da çok seviyorum. Duvarın içerisine gömmeli raf yapılıyor buraya. Şampuanlarınızı, sabunlarınızı istifleyebileceğiniz, koyabileceğiniz bir alan. Gayet güzel. Geçelim hemen dostlarım villamızın ikinci bölümüne. Orada mutfak alanımız, oturma alanımız var. Bu arada bugün kamerada Kaan Kıvcı arkadaşım var. Kaan arkadaşım Orta Doğu'nun en iyi kameramanlarından biridir. Ama Balkanlar ve Avrupa'yı bilemiyorum. Orada daha ileri olabilir. Şimdi geçtik buradaki mutfak alanına. Şuradaki genişliğe, ferahlığa bir bakar mısınız? Burada bahsetmek isteyeceğim ilk şey kullanılan büyük yemek masası. Yemek takımları, sandalyelerin kahverengi ve koyu krem tonlarında kullanılması, renkler çok uyumlu hale gelmiş. İnanılmaz bir tavan yüksekliğimiz var. Burada 10 metreye yakın bir tavan yüksekliği var. Ve dikkat ederseniz perdelerin yüksekliği de çok fazla. Yani çok güzel ya. Dışarıdan çok fazla doğal güneş ışığı içeriye alıyorsunuz. Buraya biraz önce bahsetmiştim dış cephede. Bu devasa pencereleri yapmalarının bir sebebi de şu olabiliyor. Manzarayı tamamen evinizin içine almak. Bazı pencereler vardır. Pencereden manzarayı izlersin ama bu evde manzarayı bu evin içerisinde yaşıyorsun. Çok güzel manzarası var. Akdeniz'i görebiliyoruz, Alanya Kalesi'ni görebiliyoruz ve yemyeşil bir doğa manzarası var burada. Geçelim mutfak alanımıza. Burada ada tezgahı kullanılmış dostlarım. Ada tezgahının yanına da küçük güzel bir bar alanı yapılmış. Sandalyelerimiz var 4 tane. Yani metrekare olarak çok büyük olduğumuz için bu tip tasarımlar tercih edilebilir. Konuşamadım. Bu tip tasarımlar tercih edilebilir burada. Yani biraz konuşamadım, kusura bakmayın. Şimdi geçelim mutfak alanımıza. Burada yine gömmeli buzdolaplarımızdan var. Dışları krem gri tonlarının açık tonlarında kullanılmış. Burada elektrikli ev aletlerimiz var. Sanırım bu bir kahve makinesi. Çok güzel detaylara sahip.
Mesela benim burada beğendiğim güzel şeylerden bir tanesi de burada kullanılan renkler dolap kapaklarıyla, mobilyalarla çok uyumlu olmuş. Ya şöyle düşünün, genelde mutfakta kadınlar vakit geçirir. Burada vakit geçirmek gerçekten çok keyifli olur. Yani buralara da bir şeyler hazırlarken ailenizin sizi burada bekliyor olması ya da burada bir şeyler hazırladıktan sonra hemen havuza çıkabiliyor olmanız çok güzel düşünceler bunlar. Yani insanın yaşamını çok daha üst seviyeye çıkartıyor. Şimdi bu bizim giriş katımızdı. Giriş katımızı gezdik, gördük birlikte. Dilerseniz -1. kata inelim. Orada güzel sosyal aktivitelerimiz var, sinema salonu falan. Onları bir gezelim. Onları gördükten sonra da yatak odalarına çıkacağız. Hadi bir turlayalım bakalım oralarda neler varmış. Şimdi dostlarım -1. kata iniyoruz. -1. kata inerken benim sol tarafımda güzel bir detay gözüme çarptı. Burada ölü bir alan vardı. Bu ölü alanı çok güzel yapay bir peyzajlandırma ve ışıklandırma yapmışlar. İnerkenki ambiyansı zaten daha buradan hissetmeye başlıyorsunuz. İndiğimiz zaman bu tarafta çok amaçlı odamız var, hamamımız var, hamamın yanında dinlenme alanı var. Dilerseniz buradan başlayalım. Şimdi burası hamam kısmımız. Öncelikle hamama bir girelim. Evet, yani buradaki ailenin kullanabileceği büyüklükte bir hamam gayet ideal. Zaten bu tip evlerde yaşayan insanlar dışarıya çok fazla çıkmadığı için her şeyi evin içinde isterler. Hamamdan çıktıktan sonra doğallığı koruyabilmek için buraya taşları serpmişler. Çakıl taşları beyaz renkte. Çok güzel bir hava katmış. Buraya güzel, çok güzel 2 tane oturma alanı yapmışlar. Yani puflardan yapmışlar. Bunlar da gerçekten dinlenmek çok konforlu hissettirir. Hemen geçelim. Sol tarafımızdaki alanları gezelim. Benim hemen burada sağ tarafımda bir çamaşır odası var. Girelim çamaşır odasına. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz, deterjanlarınızı koyabileceğiniz dolaplar var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi var. Burada fazla eşyanızı burada asabileceğiniz, ütü yapabileceğiniz bir alan yapılmış. Yani gerçekten her şey düşünülmüş. Burada bir depolama alanı gibi kullanabileceğiniz küçük bir odamız var. Hemen arkamda da çok amaçlı diye tabir ettiğimiz, hobilerinizi yapabileceğiniz, fitness yapabileceğiniz, dans edebileceğiniz çok güzel bir alan yapılmış buraya da. Gerçekten çok büyük. Aynaların çok fazla olmasından dolayı fitness olarak kullanmak gayet ideal olabilir diye düşünüyorum. Dostlarım geçelim isterseniz hemen diğer tarafa. Karşı tarafta bir sinema alanı yapılmış. Efsane güzellikte. Şimdi biraz önce ne gördük? Burada hamam gördük, oturma alanı gördük. Hamamdan çıktıktan sonra hemen burada bir de saunamız var. Saunanın yanında duş ve tuvaletlerimiz var. Gayet güzel. Geçelim buraya. Sinema salonuna girelim. Şimdi bu villanın -1. katında ihtiyacınız olabilecek bütün sosyal aktiviteleri koymuşlar. Örneğin sinema salonu. Burada projektörle yansıtma yapabiliyorsunuz. Kapıyı kapattığınız zaman ses yalıtımı çok iyi yapıldığı için burada sinemanız çok keyifli hale geliyor. Ve ben sinemalarda şu detayı çok seviyorum. Şimdi tabii ki burası bir ev. Biz sinema salonu değil dışarıda gittiğimiz. Bu yüzden uzanarak izleyebileceğiniz güzel bir koltuk yapılmış. Yani burada vakit geçirdiğinizi bir düşünsenize yani. Ailenizle akşam eve geliyorsunuz, güzel bir film seçmiş oluyorsunuz. Mısırlar patlatılmış. Şu koltuğa uzanıp burada film izlemek böyle hayal edilemez kadar güzel bir şey. Arkasında güzel koltuklarımız var. Bunlar masajlı koltuklar muhtemelen eğilip kalkabiliyor. Geçtik hemen arka tarafına. Burada güzel bir bilardo masası yapılmış. Çok da güzel bir bar alanı yapılmış. İçeceklerinizi burada hazırlayabilirsiniz. Buraya kolay servis edebilirsiniz. Yani aslında sizi yukarıya çıkartmamak için bunlar yapılmış. Burada da yine doğal güneş ışığından bir nebze olsun faydalanabilmek için bir cam yapılmış. Penceremiz var. Gayet güzel. -1. kat benim bu villadaki favori katlarımdan biriydi. Hadi dilerseniz en üst kata çıkalım. Oradaki yatak odalarını gezelim. You get that call that you never wanna hear, that heavy tone on the line. What do you say when there's so much left unsaid, and no one's doing fine? We pick up right where we left off every time. Now the good old days are the only days on my mind. Şimdi villanın 2. katına çıktık dostlarım. 2. katına bu mermer merdivenler sizi taşıyor. Altlarında led lambaları var.
Hemen benim solumda bu ölü alanı da balkon olarak değerlendirmek için çok güzel bir alan yaratılmış. Bu taraftaki yatak odasından buraya çıkış var. Nefes nefese kaldım. Yukarı koşarak çıktığım için. Şimdi girelim ilk yatak odamıza. Girdik ilk yatak odasına. Villadaki bütün yatak odaları hemen hemen birbiriyle aynı. Bazı yatak boyutları sadece farklı. Örneğin aşağıda gördüğümüz renklerin aynısından burada da var. Buraya da aşağıya nazaran farklı bir oturma alanı yapılmış. Çok güzel aksesuarlar seçilmiş. Yani renklerin hepsi birbiriyle çok uyumlu. Perdelerden gelen doğal ışıklar, bu evin verdiği hissiyat, yatak odasının yumuşaklığı. Yani gerçekten çok beğendiğim şeylerden birisi. Mesela burada ahşap kaplama panellerimiz var yatak arkasında. Burayı da yine banyodaki gibi içeriye doğru gömme bir alan yapılmış ki eşyalarınızı, cep telefonlarınızı, yatarken sürdüğünüz kremleri buraya koyabilirsiniz. Beğendiğim detaylardan birisi. Çok ince düşünceler. Geçelim giyinme odasına. Yine aynı şekilde içeriği gösteren led lambalarıyla donatılmış bir gardırobumuz var. Işığını açabilirsek, evet açtık. Burada bir banyo alanı var. Cam o kadar temiz ki ben az kalsın buradan içeriye girecektim. Yine yağmur duş başlığı, şampuanlarınızı koyabileceğiniz gömme bir rezervuar. Burada 2 tane lavabo var. Bunun musluğu yok. Onu fiyattan düşeceğiz mecbur. Villada hiç eksi görmemiştim. Şu an bir tane musluk eksi olarak gördüm. Yani bu villayı gezerken ben hem çok heyecanlıyım hem size göstermekten inanılmaz mutluluk duyuyorum. Umarım siz de videoyu bu bölümüne kadar beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz lütfen bana bir beğeni vermeyi unutmayın. Çok görmeyin bir beğeniyi yani. Şimdi dostlarım geldik koridorumuza. Hemen benim solumda çok güzel bir teras alanı var. Çok büyük ve geniş. Buraya bahçe mobilyaları alacaksınız. Bir iki tane güzel salıncak koyacaksınız. İçlerine puflarını koyacaksınız. Akşamüstü burada gün batımını izleyeceksiniz. Ya da sabah gün doğumunda çıkacaksınız buraya. Kahvenizi burada içeceksiniz. Çok güzel alan. Ben bahsetmedim ama burada asansörümüz de var. Eksi birinci kattan ta ikinci kata kadar da gelebiliyor kullanabileceğiniz. Şimdi bu koridorda yine böyle ahşap ceviz görünümlü kaplamalar yapılmış duvarlara. Bunları da çok beğendim. Bir yatak odası burada, bir yatak odası orada. Girelim buraya. Şimdi benim en beğendiğim yatak tipi bu evde bu yatak. Çünkü ben yere yatkın yatakları çok seviyorum. Ben köyde büyüdüğüm için biz gerçekten yerde yatardık. Yerde yattığımız için de yere yakın olmak beni hep daha rahat hissettirdi, daha konforlu hissettirdi. Bir önceki yatak odasına göre renkler bir tık kiremit tonlarına çalmış. Artık burada tasarımı farklılaştırmışlar. Güzel bir gardırobumuz var ve bunun da kendine ait bir banyosu var. Banyonun hemen bu cephesini göstermek istiyorum. Aslında şurayı size göstermek istiyorum ben. Biraz önce yukarı çıkarken bahsettiğim balkon gibi kullanabileceğiniz alan da burası. Merdivenlerden gördüğünüz kısım burasıydı. Yani düşünsenize evinizin her tarafını kullanabileceğiniz güzel alan yapılmış. Kaan kapıya çarptı. Dediğim gibi Orta Doğu'daki en iyi kameraman. Şimdi geçelim son yatak odamıza. Şimdi son yatak odamıza girdik. Bu yatak odası daha çok batıya bakıyor. Öğleden sonra güneş ışığını çok daha fazla içeriye alıyor. Şimdi burada da tasarım aynı. Sadece renkler bir tık değiştirilmiş yatakta. Bunun da kendine ait bir banyosu var. Size şunu göstereyim hemen. Bu banyoda az önce aşağı katta size bahsettiğim lavabo eviyesinin aynısı var. Sadece beyaz renkte. Şimdi ben antrasit tonlarını seviyorum. Bazı insanlar beyazı daha çok sever. Lütfen siz de sevdiğiniz, beğendiğiniz renkleri yorumlarda belirtin ki biz de fikir sahibi olalım. Yuvarlak şekilde yapılmış bir ayna. Bu tarafta da duş alanımız var. Yani dostlarım şimdi eksi birinci katı gezdik, birinci giriş katı gezdik, dış cepheyi gördük. İnanılmaz güzeldi. Hadi dilerseniz gelin bir kapanış konuşması yapalım sizlerle beraber bahçede ve villanın fiyatına bakalım. Dostlarım sizlerle beraber villayı gezdik, içerisine şahitlik ettik, mimarisini gördük, devasa camlarını gördük. Daha size bahsedemediğim birçok olanağı var burada. Aslında akıllı ev sistemi de var. Yani şöyle düşündüğünüz zaman burası size keşfedilmemiş bir yaşam sunuyor. 2 milyon 950 bin euro fiyatı var bu villanın. Bu zamana kadar gezdiğim en iyi villalardan bir tanesi burası. Hatta şu ana kadar benim kanalımda izleyebileceğiniz en iyi villa diyebilirim buraya. Bu yüzden bence tam olarak değerinin ürünü diyebilirim burası için.
Yemyeşil doğa manzarası, masmavi Akdeniz manzarası, çok büyük havuzu var. Yani olanakları şu an saymaya kalksam uzun bir süre daha birlikte oluruz bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu villa ile alakalı daha fazla bilgiyi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Villa ile alakalı soru sorabilirsiniz. Eğer bu villa hakkında iletişime geçmek istiyorsanız WhatsApp adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bugün benimle birlikte bu videoyu izlediğiniz için, bana değer kattığınız için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen bana bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için önemli. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Back to those warm nights and barbecues. It was just me and them and you. I missed you last week, but I'll meet you home in June. I hold my breath, I cannot breathe. A rushing wave of memories. I see you, do you see me? I see you. We pick up right where we left off every time. Now the good old days are the only days on my mind. We pick up right where we left off every time. Now the good old days are the only days on my mind.